Kızılcık şerbetinde tansiyon giderek yükselirken Kıvılcım'la Ömer'in bebeklerinin karışması, Nursema'nın seçimi, Fatih ve Başak'ın boşanıp boşanmayacağı dahil yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bu videoda konuşacağız. Kıvılcım'la Ömer daha fazla üzülmesin diyenler bir beğeni bıraksın, sayımızı görelim. Kızılcık şerbetinden güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. İlk olarak Kıvılcım'la Ömer'in bebeklerini karışması konusuyla videomuza başlamak istiyorum. Geçtiğimiz bölümlerde ilk olarak Kıvılcım böyle bir konuyla yüzleşti. Sonrasında ise test yaptırdı. Ve yeni bölümde test sonuçlarının gelmesiyle birlikte Kemal bebeğin Kıvılcım'la Ömer'in bebeği olmadığı, bebeklerin gerçekten karıştığı gerçeği ortaya çıkacak. İşte burada bütün taşlar yerinden oynayacak. Çünkü Kıvılcım bunca zaman benim oğlum diyerek Kemal'i sahiplendi. Onunla bağ kurdu. Geceleri başında bekledi. Bir anne gibi her şeyiyle ilgilendi. Şimdi ise bir anda elinde bir kağıtla bu çocuk biyolojik olarak senin değil gerçeğiyle yüzleşecek. Ömer'in de dünyası başına yıkılacak. Çünkü o da Kemal'i kendi evladı gibi bağrına bastı. Ve bu süreçte Kıvılcım'la aralarındaki kırgınlıkların bile üstüne bir bağ oluştu. Test sonucu ikisini de aynı anda hem birbirine yaklaştırabilir hem de daha büyük bir fırtınanın içine çekebilir. Üstelik bu sadece duygusal bir şok değil. İşin içinde hastane kayıtları, hemşireler, kameralar, doğumhane listeleri ve kimin hangi dakika hangi bilekliği taktığı gibi detaylar da var. Yani Kıvılcım tamam test çıktı deyip geçemeyecek. Adım adım geriye gidip o geceyi yeniden yaşayacak. Ömer de aynı şekilde benim çocuğum nerede sorusunu sormaya başlayacak. Ve bu soru sorulduğu anda herkesin panikleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir yerde zincir kopmuşsa o kopuşun arkasında mutlaka bir ihmal ya da bilinçli bir müdahale vardır. Ben burada Bade'nin bir dahli olabileceğini düşünüyorum. Ya test sonuçlarına bir şekilde müdahale etti, ya sonuçların okunacağı süreci manipüle etti ya da evet gerçekten bebekler karıştı ama Bade bu gerçeği kendi çıkarına çevirecek. Mesela karışan bebek meselesini bir koz gibi kullanıp ortalığı karıştırması çok olası. Hatta ben daha da ileri gidiyorum. Bade karışan bebeği kaçırıp Kıvılcım'la Ömer'e büyük bir korku salabilir. Çünkü Bade'nin öyle kolay kolay Ömer ile Kıvılcım'ın hayatından çıkacağını düşünmüyorum. Bu kadın girdiği her hikayede son bir büyük hamleyle gündeme oturuyor. Eğer gerçekten hikayesi sona yaklaşacaksa bunu sessiz sakin değil, olay çıkararak, herkesin canını yakarak ben buradayım diyerek bitirebilir. Bu yüzden yeni bölümde hem hastane tarafında hem Ünal ailesinin çevresinde herkesin gözü kulağı Bade ne yapacaktı olacak. Öte yandan bir de Tuncay meselesi var. Sizlere daha önce Tuncay ve Kıvılcım arasında kısa bir süre hikaye görebileceğimizden bahsetmiştim. Kıvılcım Tuncay'ın yanında kendisini iyi hissediyor. En azından yargılanmadığını, dinlendiğini, değer gördüğünü düşünüyor. Bu bebek meselesi Ömer ve Kıvılcım'ı ya yeniden bir araya getirir ya da tam tersi Bade'nin parmağı ortaya çıkınca Kıvılcım Ömer'den daha da uzaklaşır. Ben yine aynı yerde kaldım diyerek Tuncay'a daha çok yaklaşır. Çünkü Kıvılcım'ın kırılma noktası tam da burada. Ömer'e güvenmek istiyor ama her seferinde bir şeyler çıkıp onu geri çekiyor. Tuncay karakteri ilk diziye katıldığında büyük bir hikayeye sahip olacağını düşünüyorduk. Ancak bu karakterin şu an motivasyonu sönmüş durumda. İşte tam da bu yüzden Kıvılcım'la kurulacak bir yakınlık Tuncay'ı tekrar merkeze taşıyabilir. İyi gelen adam tarafı mı baskın gelecek yoksa kendi ajandası mı var, bunu da adım adım görürüz. Şimdi gelelim en karışık hikaye Nursema'ya. Nursema yeni bölümde ne yapacağını bilemeyecek. Bir yandan kendisini kurtarmak adına İlhami yalanını ortaya atması, diğer yandan Asil'e duyduğu hislerin derinleşmesi Nursema'yı büyük bir ikilemde bırakacak. Nursema'nın en büyük problemi şu: o bir karar verdiğinde bile kalbi başka, aklı başka yere gidiyor. Ben bunu kendimi korumak için yaptım dese de vicdanı rahat etmiyor. Asil'i seviyorum dese de ailesinin baskısı omzuna çöküyor. Abdullah ise bu süreçte İlhami'nin babasıyla konuşup bir an önce isteme ve devamında nikahın gerçekleşmesini isteyecek. Yani olay sadece Nursema'nın duygusu değil, evin içinde bir plan kurulmuş gibi herkes düğmeye basmış gibi ilerleyecek. Nursema'nın burada en çok korktuğu şey aslında İlhami değil, bir kez daha kendi hayatının başkaları tarafından planlanması. Benim adıma karar veriliyor ise onu daha da köşeye sıkıştırıyor. Bu yüzden yeni bölümde Nursema'nın tek bir cümlesi bile çok şeyi değiştirebilir. Ya tamam deyip susacak ya da ilk kez masaya yumruğunu vurup herkesi durduracak.
Ve ben bu ikilem büyüdükçe Nursema'nın daha fevri davranabileceğini düşünüyorum. Bu süreçte Asil'in hiçbir adım atmaması Nursema'nın demek ki beni gerçekten istemiyor diye düşünmesine sebep olabilir. Ben Nursema'nın İlhami'nin istemeye gelme teklifini kabul etmesine neden olacak bir kırılma yaşayacağını düşünüyorum. Ve evet, İlhami Nursema'yı istemeye gidebilir. Burada atmosfer öyle bir gerilecek ki bu iş tamam diyenler bile şoke olabilir. Çünkü Asil'in devreleri yakıp bu isteme törenini basması, Nursema'ya ben buradayım gel demesi ihtimali hiç küçük değil. Geçmişte benzer bir durumu Firaz'la Nursema hikayesinde görmüştük ve üzülen İlhami olmuştu. Şimdi diziye geri dönen İlhami gene aynı sorunu mu yaşar yoksa bu sefer ipleri eline alıp herkesi ters köşe mi yapar büyük merak konusu. Benim kafamı kurcalayan şey şu: Abdullah'ın bu kadar ısrarcı olması sadece kızımı güvenceye alayım mı yoksa Asil'le ilgili başka bir endişesi mi var? Abdullah bazen olayları öyle bir yönetiyor ki sanki Nursema'nın mutluluğu ikinci planda kalıyor. Asıl önemli olan aile düzeni bozulmasın oluyor. Nursema'nın da artık bunu fark etmeye başladığını düşünüyorum. Yani isteme gecesi olursa o masa sadece iki aileyi değil, Nursema'nın içindeki savaşı da ortaya dökecek. Bir tarafı tamam bitsin diyecek, bir tarafı ben bu hayatı istemiyorum diyecek. Ve işin en kritik kısmı Asil o kapıdan girerse Nursema'nın tepkisi ne olacak? Koşup gidecek mi? Yoksa donup kalacak mı? İşte yeni bölümün en büyük düğümü burada. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Son bölümde boşanacaklarını söyleyen Başak ve Fatih yeni bölümde boşanma sürecine girişecekler. Ancak ikisi de boşanmak istemeyecek. Her ne kadar bitti deseler de ikisinin de ayağı boşanmaya gitmeyecek. Bu çok net. Çünkü hem Fatih hem de Başak birbirlerine gerçekten aşık oldu. Artık bunu inkar edecek halleri kalmadı. Bence yeni bölümde bir noktada ya bir tartışmanın ortasında ya da beklenmedik bir anda ikisi de ben seni seviyorum gerçeğini itiraf etmek zorunda kalacak. Bu itiraf da öyle romantik bir müzikle değil, daha çok duyguların patladığı bir anda ben senden kopamıyorum cümlesiyle gelecek gibi duruyor. Başak ve Fatih arasında bir uyum yakalandı ve ikilinin romantik anlarını izlemek biz izleyicileri de mutlu ediyor. Her ne kadar birbirlerine zıt karakterler olup zaman zaman didişseler de biz onların bu hallerini sevdik. Çünkü bu didişmelerin altında gerçek bir bağ var. Ne diyelim, onlar ersin muradına, biz çıkalım kerevetine. Ama tabi kızılcık şerbeti bu. İşler hiçbir zaman bu kadar düz gitmez. Ünal ailesi içindeki dengeler, dedikodular, müdahaleler, özellikle Fatih yine bir şey yapacak mı şüphesi bu ilişkiyi sürekli sınayacak. Başak'ın da artık hikayeye tamamen adapte olduğunu görüyoruz. Başak'ın hikayedeki yerinin daha da artacağını ve Ünal ailesi içindeki çatışmalarda büyük bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü Başak evin içine girince sadece Fatih'in eşi olmadı. Herkese dokunan, lafı gediğine koyan, gerektiğinde duruş sergileyen bir karaktere dönüştü. Bu da onu ilerleyen bölümlerde çatışmaların tam ortasına iter.